John'u yolun çatrayışında bıraktıktan sonra, Robin etrafını saran parlayan yumuşak güneş ışığında neşeyle ilerledi. Zaman zaman zıplar ya da saf bir sevinçle şarkı söylerdi. Çünkü baharın tatlılığı onu sardıkça, kalbi yeni büyümüş bir tayın kalbi kadar coşkuyla dolup taşıyordu. Bazen uzun süre yürür ve başını kaldırıp derin mavi gökyüzünde yavaşça süzülen beyaz bulutlara bakardı. Sonra durur, hayatın doluluğunu içine çeker ve gülümserdi. Çitler tomurcuklanıyor, çayırların çimenleri uzayıp yeşeriyordu. Yine hareketsiz kalıp çalılıklardaki küçük kuşların güzel şarkısını dinlerdi. Ya da gökyüzüne meydan okurcasına öten horozun sesini duyar ve gülerdi. Çünkü Robin'in kalbini neşelendirmek için pek bir şey yeterliydi. Bu yüzden yoluna devam etti. Her adımda durmaya hazır, rastladığı neşeli kızlarla sohbet etmekten büyük keyif alarak. Sabah yavaşça geçti ama yine de, kıyafet değiştirebileceği bir dilenci bulamıyordu. Kendi kendine söylendi, şansımı çabucak değiştiremezsem, boşa geçirmiş olurum bugünü. Çünkü öyle oldu ve henüz dilenci hayatından hiçbir şey öğrenemedim. Bir süre sonra aç kalmaya başladı ve aklı bahar, çiçekler, kuşlar yerine başka şeylere kaymaya başladı. Haşlanmış kaponlar, Malmsey şarabı, beyaz ekmek. Kendi kendine güldü, keşke Willy Winky'nin dilek ceketi olsaydı. Ne dileyeceğimi çok iyi bilirdim. Sol elinin parmaklarını saymaya başladı, sağ elinin işaret parmağıyla tek tek göstererek. İlk olarak, tatlı bir kahverengi turta isterdim, narin tomurcuklarından yapılmış. Kuru pişmiş değil, güzel bir sosla nemlendirilmiş. Sonra, güzelce haşlanmış yumuşak güvercin yumurtaları, kurnazca dilimlenmiş ve tabağı süsleyen. Yanında ise uzun, ince bir buğday ekmeği. Ocakta pişirilmiş, ateşten sıcak, parlak kahverengi kabuklu. Kendi Maid Marine'ımın saçının rengi gibi. Gözleri parlayarak devam etti, kabuğu çıtır ve kırılgan olmalı, kışın erken sabahlarında buzun üzerindeki buz gibi. Ve bununla birlikte, 3 kadeh. Biri Malmsey dolu, biri Kanarya şarabı, biri de sevgili kuru şarabımla. Robin böyle konuşurken, ağzının köşeleri ıslanmıştı. Zihninde canlandırdığı bu güzellikler onu neredeyse büyülemişti. Kendi kendine konuşurken, tozlu yolun keskin bir virajla döndüğü köşeye geldi. Yaprak yeşilliğiyle yumuşayan çitin ardında, önünde büyük iri bir adam oturuyordu. Bacaklarını sallıyordu. Tembel tembel, hiç umursamadan. Bu şişman serseri etrafında farklı büyüklüklerde bir düzineden fazla kese ve torba diziliydi. Ceketi belde toplanmış, üzeri o kadar çok renkte yamalanmıştı ki, neredeyse bir bahar bayram direği gibiydi. Başında uzun deri bir şapka, dizlerinin üzerinde ise Robin'inkiyle boy ölçüşebilecek sağlam bir siyah diken asa. Gözleri arduvaz grisi, parlak ve neşeliydi. Siyah saçları başının her yerinde küçük, tuhaf halkalar halinde kıvrılıyordu. Robin yaklaşırken seslendi, "Merhaba, iyi adam. Bu güzel günde ne yapıyorsun burada?" Çiçekler parlarken, tomurcuklar şişerken, adam bir gözünü kırptı ve hemen şarkı söylemeye başladı. Merdivenin üstünde oturur. Bir süre şarkı söylerim. Sevgilimi beklerken, güneş parlıyor. Yapraklar dans ediyor. Küçük kuş yaklaştığını söylüyor, Sonra gülerek ekledi, ve benim için de böyle, ta ki Doksim gelene kadar. İşte bu gerçekten tatlı bir şarkı, dedi Robin, ve daha fazlasını duymak isterdim. Ama senden 2 ciddi şey sormak istiyorum. Dinle, seni sorguluyorum. Neşeli dilenci başını bir yana eğdi, sanki bir saksağan gibi baktı. Ben ağır şeyler dökmek için pek uygun bir sürahi değilim, iyi dostum, dedi. Yanılmıyorsam, hiçbir zaman ciddi bir kelimem bile olmaz. Hayır, dedi Robin gülerek, söyleyeceğim şey aslında en ciddi düşüncemdir. Nereden biraz yemek ve içecek bulabilirim? Öyle mi diyorsun, diye yanıt verdi dilenci. Ben bu konuda pek ciddi düşünmem. Bulduğumda yerim, bulamazsam hamurumu kemiririm. Ale yoksa, boğazımı soğuk suyla yıkarım. Sen geldin, ben buradayım. Aç mı kalacaksın, değil mi, bilemem. Açlığımın iyice artmasını beklerim. O zaman kuru bir hamur bile bana ziyafet gibi gelir. Gülümseyerek devam etti, şu an keskin bir açlık var üzerimde. Ama biraz daha olgunlaşıp yumuşak bir iştaha dönüşecek. Ama gerçekten, dedi Robin gülerek, etrafında kuru bir kabuk bile yok mu? O kadar çanta ve kese varken. Belki başka bir soğuk yemek de vardır, dedi dilenci kurnazca. Ve içecek bir şeyin var mı, sadece soğuk su mu? Tek damla bile yok,
dedi dilenci. Şu ağaçların ötesinde tatlı küçük bir han var. Ama bana kötü davranıyorlar orada. Bir gün, İEMMED'in priorisinde yemek yerken, ev sahibi pencere pervazında güzel küçük bir tart soğutmaya bırakmıştı. Ben de, kaybolmasın diye yanımda götürdüm. O günden beri pek hoş karşılamıyorlar beni. Ama gerçek şu ki, orada şimdiye kadar dilimin üzerinden geçen en iyi bira var. Robin yüksek sesle güldü. Öyle mi? İyiliğin için sana kötü davranmışlar demek. Peki, gerçekten söyle, keselerinde ne var? Dilenci çantalarının ağzına baktı, sonra saymaya başladı. İşte burada güzel bir güvercin turtası var. Sosu tutmak için lahana yaprağına sarılmış. Şurada ince çizgili bir kuvvet parçası, şurada güzel bir yumruk beyaz ekmek. 4 adet yulaf keki ve soğuk bir jambon eklemi. Ve 6 yumurta, muhtemelen yakınlardaki bir kümes hayvanı bahçesinden kazara düşmüş. Biraz yanmışlar, kömürde pişmiş ve tereyağıyla sürülmüş. "Dur, iyi dost," diye bağırdı Robin, elini kaldırarak. Zavallı midem sevinçten titremeye başladı. Bu kadar tatlı şeyler söylediğin için. Eğer bana yemek verirsen, hemen o küçük haneye gideceğim ve içmek için bir kaset bira getireceğim. Dostum, yeterince söyledin, dedi dilenci yerinden kalkarak. Seni en iyileriyle ağırlayacağım ve Aziz Cedriç'e şükredeceğim bu arkadaşlık için. Ama tatlım, en az 3 litre bira getir. Birini sen iç, ikisini ben, çünkü susuzluğum öyle ki Dee Nehri'nin kumlarının su içtiği gibi bira içebilirim. Böylece Robin dilenciden ayrıldı. Dilenci ise çitin arkasındaki kireç çalının yanında ziyafetini hazırlamaya koyuldu. Yumurtalarını küçük bir ateşte ustalıkla kızarttı. Bir süre sonra Robin döndü, omzunda güzel bir bira derisi taşıyarak. Yere serili ziyafete bakınca, yavaşça elini karnına sürttü. Gözleri ışıldıyordu. Hayatının en güzel manzarası gibiydi bu ona. Dostum, dedi dilenci, o derinin ağırlığını hissetmeme izin ver. Tabii ki, dedi Robin, kendine yardım et ve bu arada güvercin turtasının taze olup olmadığına bakayım. Biri birayı, diğeri turtayı tuttu. Ve bir süre sadece kemirme ve yutma sesleri duyuldu. Sonunda Robin yemeği kenara itti ve derin bir memnuniyetle iç çekti. Her şey yeniden yerli yerine oturmuştu sanki. Ve şimdi, iyi dost, dedi dirseğine yaslanarak, az önce bahsettiğim o ciddi konuya dönelim. Nasıl, dedi dilenci azarlayarak. Bu kadar güzel bir biranın üstünde ciddi işlerden mi konuşacaksın? Hayır, dedi Robin gülerek, susuzluğunu kontrol etme, konuşurken iç. İşte şöyle, sanatına ilgi duydum ve bir dilenci hayatının tadını kendim de almak isterdim. Dilenci dedi, hayat tarzımı beğenmene şaşırmıyorum, ama, sevmek, ile, yapmak, apayrı şeylerdir. Sana söylüyorum, uzun bir çıraklık yapmak gerekir. Bir dilenci olmayı öğrenmek bile yıllar alır. Sen artık çok yaşlandın delikanlı, yıllarını kaybedersin. Belki de öyledir, dedi Robin. Ama Gaffer Swantlet der ki, kunduracı Jack kötü ekmek yapar, fırıncı Tom ise kötü ayakkabı. Yine de bir dilenci hayatını tatmak istiyorum. Sana söylüyorum, dedi dilenci, bu kadar güzel giyinmişken asla dilenci olamazsın. Karşılaştığın ilk neşeli yolcu, burnunu soktuğun için seni bir güzel dövecektir. Yine de denemek istiyorum, dedi Robin. Seninle kıyafet değiştirelim. Hem de sana 2 altın melek vereceğim. Sağlamasamı da yanımda getirdim. Ama seni çok seviyorum. Çünkü bana güzel bir ziyafet verdin. Parmağımı bile kaldırmam sana karşı. Dilenci bunu duyunca, parmak eklemlerini kalçalarına dayadı ve başını bir yana eğdi. Parmağını bana kaldır mı? Dedi sonunda. Aklını mı kaçırdın? Benim adım Rickon Hazel. Hollywell'den, Flintshire''dan. Senden daha iyi adamların kafasını kırardım ben. Şimdi de yapardım, ama bana verdiğin bira için yapmıyorum. Kıyafetlerimden tek parça bile alamazsın. Dostum, dedi Robin sakin bir sesle, güzel kafanı şımartmak bana yakışmaz. Ama açıkça söylüyorum, bu ziyafet olmasaydı, ülkeyi günlerce durduracaktım. Dudaklarını kapat, yoksa şansın ağzından dökülerek gidecek. Dışarı çık, heyif sana, diye bağırdı dilenci, ayağa fırlayarak asasını kavradı. Kulübünü al ve kendini savun. Seni dövmekle kalmayacağım, paranı da alacağım. Kendini savun, diyorum. Bunun üzerine Mary Robin de fırladı ve asasını kaptı. Paramı alabilirsen al, dedi. Her kuruşunu vereceğime söz veriyorum, eğer bana dokunabilirsen. Ve asasını parmaklarında öyle çevirdi ki ıslık çaldı. Dilenci güçlü bir darbe vurdu. Ama Robin döndü.
3 darbe vurdu, hiçbiri Robin'in başındaki bir tüye bile değmedi. Sonra tombul Robin şansını denedi ve 3 saymadan önce Rico'nun asası çitin üzerinden geçmişti bile. Rickon ise yeşil çimenlerin üzerinde hareketsiz yatıyordu. "Ne oldu?" diye gülerek seslendi Robin. "Derimi mi alacaktın yoksa paramı mı, tatlıçak?" Ama diğeri tek kelime etmedi. Robin onun sersemlediğini görünce koştu, hala gülüyordu. Bira kabukunu getirdi ve biraz dilencinin kafasına döktü, birazını da boğazına. Rickon hemen gözlerini açtı ve etrafına baktı, sanki neden sırt üstü yattığını merak ediyormuş gibi. Robin onun kendine geldiğini görünce eğildi ve dedi ki, "Şimdi, iyi adam, kıyafetlerini değiştirecek misin benimle, yoksa tekrar vurmak zorunda mı kalayım?" İşte 2 altın melek, tüm bezlerini, çantalarını, şapkalarını ve her şeyini özgürce verirsen. Rickon doğruldu ve taçtaki yumruğunu ovuşturdu. "Seni tatlıca ıslatmayı düşündüm," dedi. "Nasıl oldu bilmiyorum, ama sanki alabileceğimden fazla bira aldım. Kıyafetlerimi bırakmak zorundaysam, önce söz ver. Gerçek bir Yeoman sözüyle, yalnızca kıyafetlerimi alacaksın." "Gerçek bir Yeoman'ın sözüyle söz veriyorum," dedi Robin, içinden adamın saklayacak birkaç kuruşu olduğunu düşünerek. Bunun üzerine dilenci ceketinin astarını yırttı ve 10 parlak altın pound çekti ortaya. Robin'e kurnaz bir göz kırptı. "Şimdi kıyafetlerimi alabilirsin," dedi ve "Hoş geldiniz. Ama belki de bunları almak istemezdin. 2 altın meleğin çok daha azına." "Evren," dedi Robin gülerek. "Gerçekten kurnaz birisin. Şunu söyleyeyim, bu kadar paran olduğunu bilseydim, belki de onu götüremezdin. Çünkü dürüstçe kazanmadığına eminim." Sonra her biri kıyafetlerini çıkarıp diğerinin kıyafetlerini giydi. Ve dilenci olan Robin Hood, yaz günlerinde görülebilecek en güzel dilenciydi. Ama Holywell'den sağlam Rickon zıpladı, zıpladı ve sevinçle dans etti. Lincoln yeşili şık elbiselerle donanmıştı artık. "Ben şimdi neşeli bir tüylü kuşum," dedi. Gerçekten, sevgili Moll Peascott beni bu elbisede asla tanıyamazdı. "Ziyafetin soğuk parçalarını sen sakla, param yettiği sürece ben iyi ve neşeli yaşamak istiyorum." Sonra döndü ve Robin'i bıraktı, giderken çitin ötesinden şarkı söylediği duyuldu. Polly gülümsüyor, Molly sevinçli. Dilenci kapıdan girince, Jack ve Dick onu koca cüsseli bir delikanlı diye çağırır. Ve hancı büyük bir hesap açar. "Hey, Willie ve Dean, dur, Billy ve Dean, Esmer Ali akıp gitsin, gitsin. Dilenci benim adamım." Robin şarkı uzakta bitene kadar dinledi. Sonra o da yola devam etti. Ama Rico'nun yerinde parmakları dönüp duruyordu hala. Yol hafif bir tepeye çıkıyordu. Robin de o tepeye tırmandı, bacaklarında yarım yüz torba ya da daha fazlası sallanarak. Uzun süre yürüdü ama başka macera bulamadı. Yol tamamen boştu, sadece her adımda küçük toz bulutları yükselen, ıssız bir yol. Çünkü öğle saatiydi. Günün en huzurlu anı. Sabancı atlar vaylarda durmuş, büyük torbalarıyla yem kemiriyordu. Çiftçi çitin altına oturmuş, saban çocuğu da yanına. Her biri bir yumrukta ekmek, diğerinde harika bir peynir tutarak. Robin ıslık çalarak yürümeye devam etti, çantaları uyluklarında sallanıp duruyordu. Sonunda yoldan ayrılan küçük, çimenli bir patikaya geldi. Bir kayaktan geçip tepeden aşağı indi, küçük bir vadiye ulaştı. Ve farkında olmadan, 4 şişman adamın üzerine dikildi. Yerde güzel bir ziyafet kurulmuştu. 4 neşeli dilenciydi bunlar. Ve her birinin boynunda bir tahta asılıydı. Birinde, "Ben kör," diğerinde, "Ben sağır," bir diğerinde, "Ben dilsiz," ve dördüncüsünde ise, "Acınası, o zayıf olan," yazıyordu. Ama tüm bu acı yazılara rağmen, 4 tombul adam etrafta neşeyle ziyafet çekiyordu. Sanki talihsizliklerin hiç var olmadığını bilmiyorlarmış gibi. Sağır men Robin'i ilk duyan oldu. "Dinleyin kardeşler, birinin geldiğini duyuyorum." Kör adam ise onu ilk gören oldu. "Dürüst bir adam bu, kardeşler, ve bizimle aynı zanaattan." Dilsiz adam büyük bir sesle seslendi, "Hoş geldiniz kardeş. Gel ve otur." Malmsey kümzesi biraz kalırken. Topal adam ise tahta bacağını çıkardı, kendi bacağını çözdü ve Robin'e yer açtı çimenlerde. "Seni gördüğümüze sevindik kardeşim," dedi, Malmsey matarası uzatarak. "Evren," dedi Robin gülerek, matarası eliyle tartarak içti. "Hepinizin sevinmesinin daha uygun bir sebebi olduğunu düşünürdüm. Görüşü körlere, sesi dilsizlere, işitmeyi sağırlara ve şişman bir bacağı topallara getirdim ya. Mutluluğunuza içiyorum kardeşler.
sağlığınıza içmeyebilirim, zira zaten gayet sağlıklı görünüyorsunuz. Buna herkes güldü ve aralarındaki en irisi, kör dilenci, en geniş omuzlu ve en yaramaz görünümlüsü, Robin'in omzuna vurdu. "Nereden geliyorsun, evlat?" diye sordu. "Bu sabah Sherwood'da geceyi geçirdikten sonra geldim," dedi Robin. "Gerçekten mi?" dedi sağır adam. "Sherwood'da bir gece uyumak için dörtlüğümüze para verilmez. Eğer Robin Hood bizi ormanda yakalasaydı, sanırım kendi kulağını da koparırdı." "Bence de," diye gülerek söyledi Robin. "Ama bahsettiğin para ne?" O sırada topal adam konuşmaya başladı. "Kralımız Yorklu Peter bizi Lincoln'e gönderdi ki." "Dur kardeş Oç," diye kör adam sözünü kesti. "Kardeşimizden şüphe etmeyiz. Ama onu tanımadığımızı unutma. Sen kimsin kardeşim? Dürüst bir adam mısın, yoksa?" Robin ağzı açık bir şekilde bir adamdan diğerine baktı. "Gerçekten," dedi, "dürüst bir adam olmaya çalışıyorum en azından. Ama bu jargonla ne demek istediğini anlamıyorum dostum. Belki o tatlı sesli dilsiz adam bize bir şarkı söylese daha iyi olur." Bu sözler üzerine sessizlik çöktü. Ve kör adam tekrar konuştu. "Beni şaşırtıyorsun," dedi, "çünkü bu kelimeleri anlamadığını söylüyorsun. Şunu cevapla, hiç yalan söyledin mi? Bir adamı yolda korkutup parasını mı aldın? Dışarı çık," dedi Robin sinirli bir şekilde. "Saçmalıklarla benimle dalga geçiyorsunuz. Bu kafanıza mal olur, söylüyorum. Dördünüzün kafasını kırmak aklımdan geçiyor. Ama bana verdiğin tatlı mamse için yapmıyorum. Mataraya bir kez daha doluver dostum." Ama Robin bunu söyler söylemez, dört dilenci de fırladı. Kör adam ağır düğümlü bir sopayla, diğerleri de silahlarıyla. Robin işlerin kötüye gittiğini gördü. Ama hemen ayağa fırladı ve güvenilir asasını kavradı. Sırtını bir ağaca verdi ve gardını aldı. "Nasıl?" diye bağırdı, asasını parmaklarında döndürerek. "Dört güçlü adam tek bir kişiye mi saldırıyor? Geri çekilin, yoksa kafalarınızı öyle çizerim ki, bir kapıdaki zil kadar işaret kalır üstünde." "Size zarar vermedim ki." "Yalan söylüyorsun," diye bağırdı kör gibi davranan adam. Diğerlerinin lideri oydu. En iri, en yaramaz olanı. "Yalan söylüyorsun. Aramıza casus olarak girdin. Ama kulakların fazla şey duydu bugün. Ve buradan sağ çıkamazsın. Ayaklar önde çıkacaksın. Bugün öleceksin. Hadi kardeşler, üstüne." Sopasını döndürerek Robin'e doğru deli bir boğa gibi koştu. Ama Robin her şeye hazırdı. Çıt, çat, 2 darbe, göz kırpma kadar hızlı ve kör adam çimenlerin üzerinde yuvarlandı durdu. Diğerleri geri çekildi. Robin'e kaşlarını çatarak baktılar. "Hadi, pislikler," diye neşeyle bağırdı Robin. "İşte pastalar ve bira size. Sıradaki hizmete kim geliyor?" Dilenciler tek kelime etmedi. Ama Robin'e öyle bir baktılar ki. Yemek istediler ama yanına yaklaşmaya cesaret edemediler. Bunu gören Robin aniden üzerlerine atladı. Aptal adam yere düştü, sopası elinden fırladı. Diğerleri darbeyi yemeden kaçmak için topuklarına vurdu. Kim ne tarafa koşuyorsa koştu. Sanki ayaklarında batı rüzgarının botları vardı. Robin gülerek baktı onlara. Hayatında bu kadar hızlı koşucu görmemişti. Sonra yerde yatan 2 iri adama döndü. "Bu adamlar Lincoln'e götürdükleri paralardan söz ettiler," dedi kendi kendine. "Sanırım bu kör adamda bulabilirim." Nottingham'da eğitilmiş bir ormancı kadar keskin bir görüşü olan bu adamda. Eğildi ve yamalı ceketinin altında arama yaptı, ta ki parmakları deri bir keseye değene kadar. Kaldırıp elleriyle tarttı. Çok ağırdı. "Tatlı bir şey bu," dedi kendi kendine, "eğer içi bakır yerine altınla doluysa." Çimenlere oturdu ve keseyi açtı. Gözleri büyüdü. Kapanmayacak gibi açıldı. 4 koyun derisi rulosu vardı içinde. Birini açtı ve 50 pound parlak altın para gördü. Diğerini açtı, yine 50. Hepsinde aynı. Toplamda 200 pound. Sessizlik. Robin derin bir nefes aldı. "Dilenciler loncası aşırı zenginmiş," dedi. "Ama bu kadar parayı böyle sahtekarlara bırakmak yazık. Yanımda alacağım, çünkü neşeli grubumun iyiliği için çok daha iyi kullanılacak." Parayı tekrar koyun derisine sardı ve kesesine koydu. Malmsey matarını eline aldı ve yerde yatan 2 adama uzattı. "Tatlı dostlar," dedi, "sağlığınıza içiyorum ve bugün bana bu kadar nazik davrandığınız için teşekkür ederim. Size iyi bir yer diliyorum." Sonra asasını alıp ayrıldı ve neşeyle yoluna devam etti. Ama 2 dilenci uyandığında, diğerleri de korkularını attıktan sonra geri döndüklerinde, 4 adam derin bir hüzünle orada oturdu. İkisinin kafası çatlamış,
Malmsey tamamen yok ve ceplerinde tek kuruş bile kalmamıştı. Robin ise küçük vadiden ayrılıp şarkı söyleyerek yürüyordu. Ne kadar neşeliydi, ne kadar sert bir dilenciydi. Karşılaştığı her kızın tatlı bir sözü oluyordu ona. Köpekler bile ona dostça yanaşıp kuyruklarını sallıyordu, çünkü köpekler dürüst bir adamı kokusundan tanır ve Robin dürüst bir adamdı. Kendi tarzında. Böylece yoluna devam etti ve sonunda Ollerton yakınlarındaki yol kenarındaki haça ulaştı. Biraz yorgun olduğu için oturdu, çimenli bankta dinlendi. Zamanla Sherwood'a döneceğim, dedi kendi kendine. Ama neşeli grubuma dönmeden önce bir macera daha yaşayabilsem ne güzel olurdu. Yolu yukarı aşağı gözledi. Derken uzakta birinin atıyla yaklaştığını gördü. Yeterince yaklaşınca, Robin garip bir şekilde güldü. 30 mu, 60 mı olduğu belli olmayan zayıf, solgun bir adamdı bu. Atı da kendisi kadar inceydi. İkisi de sanki birinin fırınında kurutulmuştu. Ama Robin bu komik manzaraya gülse de, yolcunun workshop'tan zengin bir mısır tüccarı olduğunu biliyordu. Kırsaldaki tüm tahılları satın alıp kıtlık gelene kadar saklayan, fiyatları yükseltip yoksul insanların sırtından servet yapan biri. Bunu bilen herkes, onu derin bir nefretle tanırdı. Adam Robin'in yanına gelince, neşeli Robin elini uzatıp atın dizginini çekti. "Sen kimsin?" diye sordu tüccar kuru, ekşi bir sesle. "Beni kralın otoyolunda bu şekilde durdurmaya cesaret ediyorsun. Zavallı bir dilenciye acı," dedi Robin. "Bana bir kuruş ver, bir parça ekmek için. Dışarı çık," diye hırladı diğeri. "Senin gibi sağlam bir haydutu hapishanede görmek daha doğru olur, ya da boynunda kendir bir ip ile dans etmek. Otoyollarda bu kadar özgürce dolaşmak yerine." "Dur," dedi Robin sakin bir sesle. "Ne konuşuyorsun? Sen ve ben kardeşiz, adamım. İkimiz de yoksul insanlardan alamayacakları şeyleri almıyoruz mu? İkimiz de dürüst çalışmadan geçinmiyoruz mu? İkimiz de gerçekten kazanılmış bir kuruş için avuç ovuşturmuyoruz mu? Evet, kardeşiz. Sadece sen zenginsin, ben fakir. Bu yüzden bir kez daha soruyorum, bana bir peni ver." "Bana böyle mi konuşuyorsun?" diye bağırdı tüccar. "Seni bulduğum her kasabada kırbaçlatırım. Üstelik yanımda tek kuruş yok. Robin Hood'un kendisi gelse, başımdan ayağımı arayabilir, tek para bulamaz. Ben onun Sherwood'una bu kadar yaklaşmaktan çok çekindiğim için para taşımıyorum." Bunun üzerine neşeli Robin etrafa baktı, kimse yoktu. Sonra Tukar'a iyice yaklaştı, parmak uçlarına basarak kulağına eğildi. "Dilenci olduğumu mu sanıyorsun?" diye fısıldadı. "Bak ellerime, yüzüme, bedenim, hiçbir yerde bir leke bile yok. Böyle bir dilenci gördün mü? Ben de tıpkı senin gibi dürüst bir adamım. Şuna bak." Göğsündeki kesesini açtı ve parlak altın paralar tüccarın gözlerinde parladı. "Bu bezler, Robin Hood'un gözünden kendimi gizlemek için. Paranı koy, evlat," diye hızla bağırdı tüccar. "Dilenci bezlerine güvenmek aptallık. Eğer Robin Hood seni yakalamışsa, tamamen soymaz mıydı? O, şişman bir rahipten ya da benim gibi birinden hiç de hoşlanmaz." "Gerçekten mi?" dedi Robin. "Bunu bilseydim belki bu kıyafetle gelmezdim." "Peki nereye gidiyorsun?" "Grant'ıma," dedi tüccar. "Ama bu gece Newark'ta kalacağım." "Ben de Newark'a gidiyorum," dedi Robin neşeyle. İki dürüst adam, Robin Hood gibi birinin kuşattığı bu yollarda birbirinden iyi gelir. "Seninle birlikte yürüsem olur mu? Öyle zengin ve dürüst bir adamsan," dedi tüccar, "arkadaşlığın hoşuma gider. Ama dilencilere pek sevgim yoktur." "Öyleyse yola koyulalım," dedi Robin. "Gün azalıyor. Newark'a kararmadan varmamız gerek." Böylece yola çıktılar. Zayıf at topallayarak ilerledi. Robin de yanında koştu. İçinde kahkaha birikiyordu, neredeyse dayanamıyordu. Ama yüksek sesle gülemezdi, yoksa tüccar şüphelenirdi. Sherwood'un hemen dışında bir tepeye geldiklerinde, zayıf adam atını yürümeye zorladı. Sonra eğildi ve Robin'e döndü. "İlk kez konuşuyordu yeniden. İşte en büyük tehlike noktasındayız dostum," dedi. "Burada o iğrenç hırsız Robin Hood'a en yakın yeriz. Ötesinde açık ülkeye çıkacağız ve daha güvende olacağız." "Ah," dedi Robin, "keşke senin kadar az param olsaydı. Bugün Robin Hood bütün zenginliğimi alacak diye korkuyorum." Tüccar kurnaz bir gülümsemeyle Robin'e baktı. "Sana söyleyeyim," dedi, "yanımda senin kadar çok şey var. Ama öyle gizledim ki, Sherwood'daki hiçbir hırsız bulamaz." "Şaka yapıyorsun," dedi Robin. 200 pound bile saklayabilir misin üzerinde?"
Şimdi, dedi tüccar sesi alçalarak, sen bu kadar dürüst bir adam olduğun için, dünyada kimseye söylemediğim şeyi sana söyleyeceğim. Bir daha asla dilenci kıyafetine güvenmemen için. Şu ayaklarımdaki tıkamalar görüyor musun? Evet, dedi Robin gülerek. Herhangi bir erkeğin yapabileceği kadar büyük. Barış dostum, dedi tüccar ciddiyetle. Bu tıkanmaların tabanları göründüğü gibi değil. Her birinin içinde küçük bir kutu var. İkinci çiviye basarsan, tabanın bir kısmı kapak gibi yukarı kalkar. Ve içinde, her ayakkabıda 400 parlak altın pound, hepsini saçlarına sarılmış, tıkırdamasınlar diye. Bunu söyler söylemez, Robin kahkahalarla kükredi. Elleri dizgine kapandı, üzgün suratlı eşek durdu. Kal, iyi dost, dedi Robin, patlayan kahkahalar arasında. Hayatımda gördüğüm en kurnaz tilkisin sen. Tabanlarında altın, diyorsun ha. Bir daha fakir görünümlü bir adama güvenecek olursam, kafamı tıraş ettirip maviye boyatayım. Bir mısır tüccarı, bir at jokeyi, bir emlakçı ve kurnazlık için bir baykuş, diyorum sana. Ve yine güldü, ayakkabılarında neşeyle titreyene kadar. Bu süre boyunca tüccar Robin'e bakıyordu, ağzı hayranlıkla açık kalmıştı. Deli misin, dedi, bu kadar yüksek sesle bu kadar tehlikeli yerde. Hadi ilerleyelim, Nivark'a gelene kadar neşeni sakla. Hayır, dedi Robin, yanağındaki neşe gözyaşlarını silerek. İkinci düşünceme göre, buradan öteye gitmeyeceğim. Burada iyi arkadaşlarım var. Dilersen sen devam edebilirsin, ama çıplak ayakla. Çünkü o ayakkabıların burada kalması gerekiyor. Çıkar onları dostum, o ayakkabılara büyük ilgim oldu benim. Bu sözlerle tüccar keten gibi solgunlaştı. Sen kimsin, dedi titreyen bir sesle. Robin tekrar güldü ve şöyle dedi, buradaki adamlar bana Robin Hood derler. O yüzden tatlı dostum, en iyisi emrimi hemen yerine getirmen. Ayakkabılarını çıkar, acele et, yoksa Nivark'a gece karanlığına kadar varamazsın. Robin Hood ismini duyunca tüccar öyle titredi ki, attan düşmemek için yelesinden tutmak zorunda kaldı. Sonra hemen, tek kelime etmeden, ayakkabılarını çıkarıp yola bıraktı. Robin dizgini tutarken eğildi ve tıkamaları aldı. Sonra dedi ki, tatlı dostum, Sherwood'da ziyafete davet edeceğim kişilerden öyle istemem adetimdir. Seninle geçirdiğimiz hoş yolculuk hatırına bu sefer sormayacağım. Ama şunu söyleyeyim, Sherwood'da sana benim kadar nazik davranacak biri olmaz. Mısır tüccarı adı, dürüst adamların dilinde hiç iyi bir tat bırakmaz. Akıllıca bir tavsiye, bir daha Sherwood'a bu kadar yaklaşma. Yoksa bir gün kaburgaların arasında meşe şaftı bulursun. Güle güle. Elini atın yanına vurdu ve at harekete geçti. Tüccarın yüzü korkudan simsiyah olmuştu. Ve Sherwood ormanına bu kadar yakın bir daha asla bulunmamaya yemin etti içinden. Robin ayağa kalktı ve ona baktı. Ta ki tamamen gözden kaybolana kadar. Sonra döndü ve gülerek ormana girdi. Elinde tıkamalar. O gece tatlı Sherwood'da kızıl ateşler titreşerek parlıyordu, ağaçlar ve çalılar ışıl ışıl. Etrafta uzanıp oturan iri adamlar, Robin Hood'un ve Little John'un maceralarını dinliyordu. Dikkatle dinlediler. Ve orman defalarca kahkahaların yankısıyla dolup taştı. Her şey anlatıldıktan sonra rahip Tak konuştu. İyi efendim, dedi, gerçekten güzel vakit geçirdin. Ama sözümde duruyorum, çıplak ayaklı rahip, ikisi arasında daha neşeli. Hayır, dedi Will Stately, efendimizin macerası daha neşeliydi. Çünkü o gün 2 kez sert çeyrek personel dövüşü yaşadı. Böylece grubun bir kısmı Robin Hood'dan, bir kısmı da Little John'dan yana sahne aldı. Bu konuda sen ne dersin? Robin Hood, Kraliçe Eleanor'un önünde çekim yapıyor. Otoyol. Sıcak yaz öğleden sonrası güneşinde beyaz ve tozlu bir şekilde uzanıyordu. Yol kenarındaki ağaçlar hareketsiz duruyordu. Çayırın her yerinde sıcak hava titreyip dans ediyordu. Küçük bir taş köprüyle geçilen Lowland Deresi'nin berrak sularında balıklar hareketsiz asılı duruyordu, sarı çakılların üzerinde. Yusufçuklar ise keskin balık uçlarının üzerinde kanatlarını güneşte parlatarak oturuyordu. Sessizlik. Sonra yolda bir genç belirdi. Süt beyazı güzel bir diken üzerinde ilerliyordu. Geçtiği insanlar durdu, döndü ve baktı. Çünkü Nottingham'da bu kadar güzel bir genç, bu kadar neşeli giyimli biri daha önce görülmemişti. 16 yaşından fazla olamazdı. En adil kızlardan biriydi. Uzun sarı saçları arkasında akıyordu. Tamamen ipek ve kadife içinde, mücevherler parlayıp hançer şıngıldayarak ilerlerken. Böylece geldi. Kraliçenin sayfası.
Genç Richard Partington, ünlü Londra kasabasından Nottinghamshire'a, Sherwood ormanında Robin Hood'u aramak için. Yol sıcak ve tozluydu. Yolculuk uzun sürmüştü. O gün Leicester'dan buraya kadar 20 milden fazla gelmişti. Bu yüzden önünde tatlı küçük bir han göründüğünde çok sevindi. Ağaçların altında gölgeli ve serin, kapının önünde mavi bir domuz resmi olan bir tabela asılıydı. Genç Partington dizginleri çekip yüksek sesle ren şarabı istedi. Çünkü bu genç beyefendi için Kabaköy birası uygun değildi. Han kapısının önündeki büyük meşe ağacının gölgesinde 5 şişman adam bankta oturuyordu, bira içerek konuşuyordu. Hepsi bu güzel ve cesur çocuğa dikkatle baktı. İkisi iri yapılıydı. Lincoln yeşili giymişlerdi ve yanlarında sağlam meşe asaları vardı. Ev sahibi geldi. Bir şişe şarap ve uzun bir kadeh getirdi. Partington parlak sarı şarabı döktü ve kadehi kaldırdı. "Soylu kraliçemin sağlığına," diye bağırdı. "Ve yolculuğumun yakında son bulmasına. Sherwood ormanında Robin Hood adında iri bir yeoman bulmaya." Bu sözler herkesi durdurdu. Ve Lincoln yeşili giyen iki yeoman birbirine fısıldamaya başladı. Sonra ikisinden biri konuştu. Partington'ın gördüğü en uzun ve en iri adamdı bu. "Robin Hood'dan ne arıyorsun, Bay Page? Ve iyi kraliçemiz ondan ne istiyor? Soruyorum sana, aptalca değil, makul bir şekilde. Çünkü bu iri yeomanı biraz tanıyorum. Onu biraz tanıyorsan, iyi adam," dedi genç Partington, "ona büyük bir hizmet ve kraliçeye büyük bir memnuniyet sunarsın. Bulmama yardım et." Sonra güneşten yanık, fındık kahverengisi kıvırcık saçlı diğer yeoman konuştu, "Dürüst bir bakışın var, Bay Page. Kraliçemiz tüm sağlam yeomanlara karşı nazik ve sadıktır. Sanırım ikimiz seni Robin Hood'a güvenle götürebiliriz, nerede olduğunu biliyoruz. Ama açıkça söylerim, İngiltere'nin en neşeli adamının başına bir zarar gelmesini istemeyiz. Gönlün rahat olsun," dedi Richard Partington. "Hiçbir kötülük getirmiyorum. Kraliçemizden nazik bir mesaj taşıyorum. Nerede olduğunu biliyorsan, beni oraya yönlendir." İki yeoman birbirine baktı. Uzun adam alçak sesle dedi, "Bunu yapmak güvenli olur, Will." Diğeri başını salladı. Ayağa kalktılar. "Gerçek olduğunu düşünüyoruz, Sir Page," dedi uzun adam. "Zarar vermek istemiyorsun. Bu yüzden seni Robin Hood'a götüreceğiz." Partington hesabı ödedi ve yeomanlar öne çıktı. Hepsi hemen yola koyuldu. Yeşil orman ağacının altında, serin gölgede, titreyen ışık noktalarıyla bezeli çimenlerin üzerinde Robin Hood ve grubu uzanıyordu. Alan A. Dale tatlı sesli arpıyla şarkı söylüyordu. Herkes sessizce dinliyordu. Çünkü genç Alan'ın sesi onlar için dünyanın en büyük sevinciydi. Tam o sırada, bir at sesi duyuldu. Kısa süre sonra küçük John ve Will statlı orman yolundan çıktı, açık alana doğru gelirken, aralarında süt beyazı atı üzerinde genç Richard Partington vardı. Üçü Robin Hood'un oturduğu yere doğru ilerledi. Tüm grup gözlerini dikmişti bu genç sayfaya. Hiç bu kadar neşeli, bu kadar zengin giyimli biri görmemişlerdi. İpek, kadife, altın ve mücevherler. Robin ayağa kalktı ve karşılamak için öne çıktı. Partington attan atladı ve kızıl kadife şapkasını çıkardı. "Hoş geldin," diye bağırdı Robin. "Hoş geldin, güzel genç. Söyle bana, böyle güzel kıyafetlerle zavallı Sherwood'umuza seni ne getiriyor?" Genç Partington şöyle dedi, "Yanılmıyorsam, sen ünlü Robin Hood'sun. Sana soylu kraliçe Eleanor'dan selamlar getiriyorum. Senden sık sık duymuş, neşeli şeylerin konuşulduğunu söylüyor. Seni görmek istiyor. Hemen Londra kasabasına gelirsen, seni zarardan koruyacak ve güvenle Sherwood'a geri gönderecek." Durdu, sonra devam etti. 4 gün sonra Finsbury Fields'te iyi Kral Henry büyük bir okçuluk maçı düzenliyor. Tüm ünlü okçular orada olacak. Kraliçe, "Gidersen ödülü sen götürürsün," diye düşünüyor. İşte bu selamla birlikte, kendi başparmağından bu altın yüzüğü sana gönderiyor. Ve yüzüğü Robin'e uzattı. Robin Hood başını eğdi. Yüzüğü aldı ve saygıyla öptü. Küçük parmağına taktı. "Bu yüzüğü hayatımdan önce kaybederim," dedi. "Elim soğuyana kadar ya da bileğimden vurulana kadar bu parmaktan ayrılmaz. Güzel Bay Page, kraliçenin emrini yerine getireceğim. Hemen seninle Londra'ya gideceğim. Ama önce seni ormanda en iyilerimizle ağırlayacağım." "Bu olmaz," dedi sayfa. "Vakit kaybetmeye zamanımız yok. Hemen hazırlan. Ve grubundan birini yanına almak istersen." Kraliçe onları da hoş karşılayacağını söyledi. "Haklısın," dedi Robin. "Az vakit var. Hemen hazırlanacağım. 3 adam seçeceğim, küçük John, sağ kolum.
kuzenim Will Scarlett ve şarkıcım Alan Aidale. Siz Will Stately, ben yokken grubun lideri olursun. Küçük John, Will Scarlett ve Alan sevinçle koştu, hazırlanmak için. Robin de kendini yolculuğa hazırladı. Bir süre sonra dördü de ortaya çıktı. Ve gerçekten güzel bir manzara oluşturdular. Robin baştan aşağı maviydi. Küçük John ve Will Scarlett iyi Lincoln yeşili giymişti. Alan ise başından ayak uçlarına kadar kızıl. Herman şapkasının altında altın perçinli çelik taç vardı ve altında öyle bir kat giysi ki hiçbir okey delmezdi. Partington atına bindi. Yeomenler el sıkıştı ve 5 kişi yola koyuldu. O gece Leicestershire'daki Melton Mowbray'de konakladılar. Ertesi gece Northamptonshire'daki Ketteringh'de, sonra Bedford Town'da, sonra St. Albans'ta ve o gece yarısından kısa süre sonra yola çıkıp hızla ilerlediler. Ta ki yaz şafağının altın rengi ufku boyarken, ünlü Londra şehrinin kulelerine ve surlarına geldiler. Kraliçe Eleanor, açık kapakların arasından kraliyet kafesinde oturuyordu. Tatlı sarı güneş ışığı büyük altın ışık selleri halinde içeri dökülüyordu. Etrafındaki nedimeler alçak sesle sohbet ederken, o hayalsel bir şekilde oturuyordu. Hafif hava odaya nazikçe süzülüyordu. Duvarın altındaki büyük bahçeden gelen kırmızı güllerin taze kokusuyla. Bir hizmetçi geldi ve bildirdi, sayfası Richard Partington ve 4 sağlam yeoman aşağıda varlığını bekliyordu. Kraliçe Eleanor neşeyle ayağa kalktı ve hemen yanına getirilmelerini istedi. Böylece Robin Hood, Küçük John, Will Scarlett ve Alan Aidale kraliçenin önüne çıktı. Robin dizlerini büktü. Ellerini göğsünde kavuşturarak basit bir ifadeyle dedi ki, "İşte ben, Robin Hood. Beni çağırdın, emirini yerine getiriyorum. Kendimi gerçek hizmetkarın olarak sana teslim ediyorum. Hayatımın son damlası kanı dökülene kadar emrini yerine getireceğim." Ama iyi kraliçe Eleanor ona hoş bir gülümsemeyle baktı ve ayağa kalkmasını istedi. Onları oturttu. Uzun yolculuktan sonra dinlenmeleri için zengin yemekler ve soylu şaraplar getirildi. Sayfalar onların isteklerini karşıladı. Yemekten sonra kraliçe neşeli maceralarını sormaya başladı. Ve onlar anlattı. Hereford piskoposunu, Lea'dan Sir Richard'ı, piskoposun Sherwood'da 3 gün nasıl kaldığını. Kraliçe ve etrafındaki hanımlar defalarca güldü. Çünkü şişman piskoposu ormanda Robin ve grubuyla dolaşırken hayal ettiler. Sonra kraliçe, Alan'dan şarkı söylemesini istedi. Çünkü onun adı Londra'ya kadar yayılmıştı. Alan hemen arpını eline aldı. Tellere hafifçe dokundu ve hepsi tatlı bir şekilde çınladı. Nazik nehir, nazik nehir. Kristal suların parlak akar. Titreyen kavakların yanından süzülür. Zambakların açtığı yerden geçer. Çakıl sığlıklar üzerinde şarkı söyler. Eğilen çiçekleri öper. Dalıp çıkan kırlangıçların altında kırılır. Esintinin üfürdüğü yerde morlaşır. Senin göğsüne yüzüp gidebilirdim. Akıntına bırakabilirdim kendimi. Keder ve acı hiç bana erişemezdi. Senin parlak ve nazik akıntında. Böylece yüreğim seninkileri arar, sevgilim. Orada huzur ve dinginliğini bulmak için. Çünkü sevmekle mutluluk benimdir, sevgilim. Ve birçok derdim son bulur. Alan şarkı söylerken, tüm gözler ona takılmıştı. Tek bir ses yoktu. Sessizlik. Ve şarkı bittikten sonra bile, sessizlik bir süre daha kaldı. Zamanla Finsbury Fields'teki büyük okçuluk maçının saati yaklaştı. O parlak ve güneşli sabahta Finsbury Fields'te, şehvetli bir yaz ortasında eşcinsel bir manzara vardı. Çayırın ucunda farklı okçu birlikleri için kabinler kurulmuştu. Kralın yeomenleri 400 kişilik birlikler halinde oluşmuştu. Her bölüğün bir kaptanı vardı. 10 çizgili kanvaş kabin parlak yeşil alanda dizilmişti ve her birinin tepesinde bir bayrak dalgalanıyordu. Orta standda ünlü Tepus'un sarı bayrağı asılıydı. Bir yanında beyaz elden Gilbert'ın mavi bayrağı. Diğer yanında Buckinghamshire'dan genç Clifton'ın kan kırmızısı pankartı. Gürültü ve kahkaha her yerden yükseliyordu. Görevliler karınca yuvası gibi koşturuyordu. Kimi bira taşıyor, kimi yay teli ya da okey demetleri. Her iki tarafta koltuklar sıra sıra yükselmişti. Ve kuzey tarafın ortasında kral ve kraliçe için yükseltilmiş bir kürsü kurulmuştu. Renkli tuvalle gölgelenmiş, kırmızı, mavi, yeşil ve beyaz ipek sancaklarla sarılmıştı. Kral ve kraliçe henüz gelmemişti. Ama diğer tüm banklar insanlarla dolup taşıyordu. Sonunda büyük bir boru sesi duyuldu. Ve çayıra 6 trompetçi atladı.
Üzerlerinde ağır kadife bayraklar dalgalanıyordu, gümüş ve altın işlemeli. Arkalarından Kral Henry geldi. Benekli gri aygırının üzerinde. Yanında kraliçe, süt beyazı bir palfırı üzerinde. Her iki yanda muhafızların yeomenleri yürüyordu, parıldayan halberdlarıyla. Ve arkalarından saray büyük bir kalabalıkla geldi. Parlak renkler, ipek ve kadife, dalgalanan tüyler, parıldayan altınlar ve mücevherler. Cesur bir manzara. Halk ayağa kalktı ve öyle bağırdı ki, sesi Cornwall kıyısındaki fırtına gibi yükseldi. Kral ve kraliçe yükseltilmiş platforma tırmandı ve mor ipekler ile gümüş kumaşlarla süslenmiş tahtlarına oturdu. Sessizlik bastı. Bir boru sesi yükseldi ve okçular çadırlarından sıra sıra yürüyerek geldi. Toplamda 40-100 kişi, dünyanın her yerinden seçilmiş en güçlü yeomenler. Kral Henry sıralarına baktı, gururla. Sonra elçisi Sir Hugh de Mowbray'i öne gönderdi. Sir Hugh platformdan çıktı ve net, yüksek bir sesle kuralları ilan etti. Her men kendi hedefine 7 ok atacak. Her 400 kişilik gruptan en iyi 3 kişi seçilecek. Bu üçer ok atacak ve en iyi atışını yapan seçilecek. Ardından bir tur daha ve en iyi atış yapan birinci ödülü alacak. Birinci ödül, 210 altın pound, altın kakmalı bir gümüş boru ve 10 altın başlı beyaz okey. İkinci ödül, Dalın Lea'da koşan 500 geyik. Üçüncü ödül, 2 ton iyi ren şarabı. Sir Hugh konuştu ve tüm okçular yaylarını havaya kaldırıp bağırdı. Atış başladı. Kaptanlar önce yerlerini aldı. Sonra adamlarına yer açtılar. Toplamda 280 okey hedeflere saplanmıştı. Her hedef, bir kirpi sırtı gibiydi. Uzun sürdü bu atışmada. Sonunda jüri öne çıktı, hedefleri inceledi ve her gruptan en iyi 3 kişiyi yüksek sesle ilan etti. Büyük bir uğultu yükseldi kalabalıktan. Herkes favori okçusunu bağırıyordu. Sonra 10 yeni hedef çıkarıldı ve sesler kısa sürede kısıldı. Bu sefer atış daha hızlıydı. Hiçbir okey hedefi ıskalamadı. Ama beyaz elden Gilbert. Küçük beyaz noktada 5 okey vardı. Ve o 5'ten 3'ü Gilbert'ın oklarıydı. Jüri tekrar öne geldi. Yüksek sesle isimleri seslendi. Gilbert başı çekiyordu. Güçlü Tepus ve genç Clifton peşinden geliyordu. Ve şimdi, kalabalığın gürültüsü arasında, 10 sağlam adam çadırlarına döndü. Biraz dinlenip yay tellerini değiştirdiler. Çünkü son turda hiçbir el titremeli, hiçbir göz sönmeliydi. Tam o sırada Kraliçe Eleanor krala döndü. Bu seçilmiş yeomenlerin gerçekten tüm İngiltere'nin en iyi okçuları olduğunu mu düşünüyorsun, diye sordu. Evet, dedi kral gülümseyerek. Yalnızca İngiltere'nin değil, yanındaki tüm geniş dünyanın. Peki ya, dedi Kraliçe Eleanor, muhafızlarının en iyi 3 yeomanına eş olacak 3 okçu bulsam? Yapamadığın şeyi yaptın derdim, dedi kral gülerek. Çünkü dünyada Tepus, Gilbert ve Clifton'a denk 3 okçu daha yok. Ben 3 yeoman biliyorum, dedi kraliçe, ve onların herhangi bir üçüyle eşleşmekten korkmayacağını düşünüyorum. Onları seninle eşleştireceğim, ama yalnızca benim adıma gelecek herkese 40 gün özgür af vereceğin şartıyla. Kral uzun uzun güldü. Gerçekten, dedi, bir kraliçe için tuhaf ilgi alanları bunlar. Eğer o 3 adamı getirirsen, onlara 40 gün özgürce affedilmiş geliş gidiş sözü veriyorum. Ve eğer adamlarımdan daha iyi atış yaparlarsa, ödüllerini hakları olarak alırlar. Ama hangi bahse giriyorsun? 10 ton ren şarabı, dedi kral gülerek, 10 ton bira ve 10 porsuk yayı, okey ve oklarıyla birlikte. Kraliçe sessizce başını eğdi. Bu bahse giriyorum, dedi. Çünkü onları nereye koyacağımı çok iyi biliyorum. Şimdi, bu konuda kim benim tarafımda? Etrafına baktı. Kimse çıkmadı. Hereford piskoposu, diye sordu. Hayır, dedi piskopos aceleyle. Bu benim kumaşıma yakışmaz. Kralın okçusu gibi kimse yok. Sadece paramı kaybederim. Altınını düşünmek giysininkinden daha ağırdır sanırım, dedi kraliçe gülümseyerek. Kahkahalar yayıldı. Herkes piskoposun paraya ne kadar düşkün olduğunu biliyordu. Sonra kraliçe yakında duran Sir Robert Lee'ye döndü. Beni destekler misin? Kraliçemi memnun etmek için yaparım, dedi Sir Robert. Ama dünyada başka hiçbir şey için böyle bir bahse girmezdim. Tepus, Gilbert ve Clifton'a karşı duracak kimse yok. Kraliçe Eleanor döndü ve krala dedi ki, efendim, şu korsetin mücevherlerini bahse giriyorum. Ve bu kesinlikle seninkilere kıyasla çok daha değerli. Bahsini alıyorum, dedi kral. Okçularını çağır. Ama önce diğerleri ateş etsin, sonra kazananlarla yarışacaklar. Öyle olsun,
dedi kraliçe. Bunun üzerine genç Richard Partington'ı çağırdı. Kulağına bir şeyler fısıldadı. Sayfa hemen eğildi ve oradan ayrıldı. Çayırı geçti ve kalabalığın içinde kayboldu. Etrafındakiler birbirine fısıldadı. Ne olduğunu anlamamışlardı. Kraliçe hangi 3 adamı kralın okçularına karşı koymak istiyordu? Ve şimdi, kralın muhafızlarının 10 okçusu tekrar yerlerini aldı. Büyük kalabalık ölümün sessizliğine büründü. Yavaş ve dikkatli, Hermen oklarını fırlattı. Öyle bir sessizlik vardı ki her okun hedefe çarpma sesini duyabiliyordunuz. Sonra son okey fırladı ve büyük bir kükreme yükseldi. Silahlı saldırı, sesi fazlasıyla hak ediyordu. Gilbert yine 3 oku beyaza saplamıştı. Tepus beyazda 2, siyahta 1. Ama sağlam Clifton düştü. Hubert de Suffolk'tan üçüncülüğü aldı. Gilbert'ın kulübesindeki okçular sevinçle bağırıp şapkalarını havaya fırlattı. Tam o karmaşanın ortasında, 5 adam çim alana doğru yürüyerek geldi. İlki Richard Partington'dı, yanında mavi giysili bir yeoman. Ve arkasında 3'ü daha, ikisi Lincoln yeşili, biri kızıl. Kızıl giysili adam 3 sağlam yüyayı taşıyordu. İkisi gümüşle, biri altınla süslenmiş. Bu 5 adam çayırda ilerlerken, bir haberci Gilbert ve Tepus'u çağırmak için koştu. Ve hemen Hubert de yanına çağrıldı. Bağırışlar durdu. Herkes öne eğildi. Ne olduğunu görmek için. Partington ve diğerleri kral ve kraliçenin önüne geldiklerinde, 4 yeoman dizlerini büktü ve şapkalarını çıkardı. Kral Henry öne eğilerek onlara dikkatle baktı. Ve Hereford piskoposu, yüzlerini görünce eşek arısı sokan biri gibi irkildi. Ağzını açtı konuşmak için, ama kraliçenin dudaklarında bir gülümseme gördü. Sustu. Alt dudağını ısırdı. Yüzü kiraz gibi kıpkırmızıydı. Kraliçe öne eğildi ve net bir sesle konuştu. Locksley, dedi, kral ile bir bahse girdim. Sen ve 2 adamın, karşına çıkaracaklarından daha fazlasını atabilirsiniz. Benim için elinden gelenin en iyisini yapacak mısın? Evet, dedi Robin Hood sakin bir ifadeyle. Senin için elimden geleni yapacağım. Başarısız olursam, bir daha yay teline parmak takmayacağıma yemin ederim. Küçük John ise kraliçenin meydanında biraz utanmış gibi duruyordu. Ama ayaklarının altında sağlam yeşil çimeni hissetmek onu hemen rahatlattı. Cesurca söyledi, şimdi, yüzüme kutsasın. Senin için elinden gelenin en iyisini yapmayacak bir adam yaşıyorsa, istiyorum ki. Huzur, küçük John, dedi Robin Hood hemen, alçak sesle. Ama iyi kraliçe Eleanor yüksek sesle güldü ve kahkahalar her yere yayıldı. Hereford piskoposu gülmedi. Kral da gülmedi. Kral kraliçeye döndü, getirdiğin bu adamlar kimler? Piskopos hemen atıldı, majesteleri, o mavi giysili adam yasa dışı bir hırsız. Mid Country'den Robin Hood, uzun, güçlü kötü adam. Küçük John, yeşil giysili beyefendi. Will Scarlet, kırmızı giysili ise kuzeyli bir minstrel. Alan A. Dale. Kralın kaşları siyah bir çatıyla büründü. Kraliçeye döndü. Bu doğru mu? Diye sert bir sesle sordu. Evet, dedi kraliçe gülümseyerek. Piskopos doğruyu söyledi. Ve onu bu adamları iyi tanıması gerekir. Çünkü o ve 2 rahip 3 gün Robin Hood ile Sherwood'da kaldı. Pek düşünmemiştim ki iyi piskopos arkadaşlarını ihbar ederdi. Ama unutma ki, bu iyi yeomanlara 40 gün güvenlik sözü verdin. Sözümü tutacağım, dedi kral derin bir sesle. Kalbinde öfke yanıyordu. Ama bu 40 gün geçince, bu haydut kendine baksın. Sonra kral yanındaki okçu muhafızlara döndü. Gilbert, Tepus, Hubert, bu 3 adama karşı ateş edeceksiniz. Daha fazla atarsanız, şapkalarınızı gümüş kuruşla dolduracağım. Başarısız olursanız, kazandığınız ödülleri onlara gidecek. Elinizden gelenin en iyisini yapın. Şimdi gidin, yerinizi alın. Kralın 3 okçusu çadırlarına döndü. Ve Robin ile adamları ateş edecekleri işarete yürüdü. Yaylarını çektiler. Oklarını dikkatlice seçtiler. En yuvarlak, en güzel tüylü olanları. Ama çadırlarına giren okçular arkadaşlarına anlattı her şeyi. Ve haber yayıldı. O 4 adamın Robin Hood ve grubundan 3 kişi olduğunu, orada duyan herkes öğrendi. Haber kalabalığa ulaştı. Herkes ayağa kalktı, boyunlarını uzattı. Ünlü haydutları görmek istiyorlardı. 6 yeni hedef kuruldu. Gilbert, Tepus ve Hubert doğrudan yerlerine gitti. Ardından Robin Hood ile Gilbert para attı. Kim önce ateş edecekti? Herkes elinde tuttu. Gilbert önde geldi. Bunun üzerine Suffolk'tan Hubert'i liderlik etmesi için çağırdı. Hubert yerini aldı.
Ayağını sağlam bastırdı. Yavaşça, dikkatle ipi çekti. Okey doğruca hızlandı ve beyaza saplandı. Yine ateş etti, yine etkisini vurdu. Üçüncü oku ise merkezden çıktı. Ama siyah yüzeye çarptı, parmak genişliğinden çok fazla değildi. Bir bağırış yükseldi. Çünkü bu Hubert'ın o güne kadar yaptığı en iyi atıştı. Robin güldü ve dedi ki, bu turu geçmek için kötü vakit geçireceksin Will, çünkü sıra sende. Hazır ol evlat, Sherwood'a utanç verme. Will Scarlett yerini aldı. Ama fazla temkinli davrandı. İlk okunu ıskaladı. İkincisi merkezden. Robin dudaklarını ısırdı. Oğlum, dedi, ipi bu kadar uzun tutma. Gaffer Swantelt der ki, aşırı tedbirli süt döker. Will dikkat etti. Son oku tam ortaya saplandı. Ama yine de, sağlam Hubert onu daha iyi atmıştı. Kral sert bir şekilde kraliçeye döndü, okçuların daha iyi ateş etmezse bahsini kaybedeceksin, hanımefendi. Ama kraliçe Eleanor sadece gülümsedi. Çünkü Robin Hood ve Küçük John'dan daha iyisini bekliyordu. Ve şimdi Tepus yerini aldı. Will Scarlett'in hatasına düştü. İlk okey orta halkaya vurdu. İkinci oku kaçtı. Üçüncüsü ise tam ortayı buldu. Şans eseri gibi görünüyordu. Robin dedi, bu bugün atılan en tatlı atıştı. Ama dostum Tepus, pastan yandın. Küçük John, sıra sende. Küçük John yerini aldı ve 3 okunu süratle attı. Yayı hiç indirmedi. Her seferinde sağlam kolunu kaldırıp şaftı yerleştirdi. 3 okey de merkezde saplandı, siyahtan kolayca uzakta. Sessizlik. Bağırış yükselmedi. Çünkü bu o günün en iyi atışıydı. Ama Londra halkı tombul Tepus'u seviyordu. Küçük John tanınmıyordu henüz. Ve şimdi beyaz elden güçlü Gilbert yerini aldı. Azami özenle. 3 okunu peş peşe hepsini tam ortaya sapladı. Aferin Gilbert, dedi Robin Hood, omzuna vurarak. Gördüğüm en iyi okçulardan birisin. Bizim gibi özgür ve neşeli bir ormancı olmalısın. Greenwood'a uygunsun, gri duvarlar ve taş kaldırımlar için değil. Şimdi izin ver. Robin yerine geçti. Güzel, yuvarlak bir okey çekti. Ve dikkatle ipe taktı. Kral sakalıyla mırıldandı. Eğer o serseri ikinci halkayı bile vurursa. Aziz Hubert'ın şapeline 800'er iri mum adayacağım. Ama Aziz Hubert o gün kulaksızdı galiba. Robin yayı kulağına kadar çekti. Evet, dedi Gilbert'e, Mary Sherwood'da bizi ziyaret etmelisin. Yay telini kulağına çekti. Londra'da, şaftı bıraktı. Ateş edecek tek şey bulamazsın, avukatlar ve kulyalar. Ama ormanda İngiltere'nin en nefis geyiklerini bulursun. Okey hızlandı. Merkezden yarım inç bile yoktu. Ruhum aşkına, diye bağırdı Gilbert. Konuşurken bile bu kadar iyi nasıl atıyorsun? Hasta değilim sanırım, dedi Robin gülerek. Başka bir okey aldı. Tele taktı. Yine ateş etti, yine merkeze yakın. Üçüncü de ipi bıraktı. Okey tam orta noktaya saplandı. 3 okun tüyleri birbirine karışmıştı. Uzaktan kalın tek bir şaft gibi görünüyordu. Kalabalıkta önce alçak bir fısıltı, sonra büyüyen bir gürültü yayıldı. Londra böyle atışmalar görmemişti. Ve bir daha göremeyecekti, ta ki Robin Hood'un günleri geçene kadar. Herkes kralın okçularının dürüstçe yenildiğini gördü. Gilbert avucunu Robin'in avucuna vurdu ve kabul etti. Robin Hood ve Küçük John gibi bir yay teli çekmeyi hiç umamaz. Ama kral öfkeyle yerinde oturmuyordu. Hayır, diye bağırdı, koltuğun kollarına ellerini sıkıştırarak. Gilbert henüz yenilmedi. Tekrar ateş edecekler. Biri ya da diğeri yenilinceye kadar. Git Sir Hugh, bir tur daha atmalarını söyle. Sir Hugh kralın öfkesini görünce tek kelime etmeden emri yerine getirdi. Robin ve adamlarına bildirdi. Tüm kalbimle, dedi Robin, kralımı ve lordumu memnun edebileceksem bu saatten itibaren ateş ederim. Al yerini Gilbert, ve ateş et. Gilbert yerini aldı. Ama bu sefer başarısız oldu. Küçük bir rüzgar yükseldi ve okey orta halkayı tutturdu ama arpa samanı kadar geniş. Yumurtaların çatladı Gilbert, dedi Robin gülerek. Ve hemen bir şaft bıraktı. Yeniden merkezin beyaz dairesine vurdu. Sonra kral yerinden kalktı. Tek kelime etmedi. Ama etrafına öyle kötü niyetli bir bakış attı ki, neşeli ya da gülümseyen birini görmek bile o an için kötü bir gün olurdu. Kral, kraliçe ve tüm saray oradan ayrıldı. Kralın kalbi öfkeyle dolup taşıyordu. Kral gittikten sonra, tüm okçu muhafızların yeomenleri Robin, Küçük John, Will ve Ellen'ın etrafında toplandı. Bu ünlü adamları yakından görmek istiyorlardı. Gilbert konuştu ve hemen etraflarında büyük bir halka oluştu.
Bir süre sonra 3 jüri üyesi ilerleye geldi. Başlıca Robin'e döndü ve dedi ki, anlaşmaya göre birinci ödül haklı olarak senindir. İşte gümüş boru, 10 altın oklu okey okluğu ve bir çanta, 210 altın pound. Sonra küçük John'a döndü. Sana ait olan, Dalın Lea'da koşan en iyi 500 geyik. İstediğinde vurabilirsin onları. Son olarak Hubert'e döndü. Sen rakibini Todd'unda dövdün ve ödülünü korudun. 2 ton İren şarabı, istediğin zaman teslim edilecek. Sonra Robin seslendi. Bu gümüş boruyu onuruma saklıyorum, dedi. Ama sen Gilbert, kralın tüm okçuları arasında en iyisisin. Bu altın kesesini sana veriyorum. Keşke 10 kat daha fazla olsaydı. Çünkü sen gerçek bir yeomanısın, iyi ve dürüst. Ve son turu ateş eden 10 kişiye, bu altın okların her birinden birini veriyorum. Yanında tut, torunlarına anlat. Çünkü siz dünyanın gerçekten en güçlü yeomenlerisiniz. Bunun üzerine herkes yüksek sesle bağırdı. Sonra küçük John kalktı. İyi dostum Tepus, dedi, o geyikleri istemiyorum. Kendi ülkemizde zaten yeterlisinden fazlası var. Kendi atışın için 200 altın ve her banda 5 tane zevk için. Bir başka büyük bağırış yükseldi. Birçok kişi şapkasını havaya fırlattı ve kendi aralarında yemin etti. Bu topraklarda Robin Hood ve onun sağlam yeomenlerinden daha iyi bir adam asla yürümemişti. Onlar bağırırken, kralın uzun boylu iri bir yeoman muhafızı öne çıktı ve Robin'in kolundan tuttu. İyi efendim, dedi, kulağına söyleyecek bir şeyim var, genç bir tavus kuşu sayfası. Richard Partington, kalabalıkta seni aradı. Benim aracılığımla bir mesaj gönderdi. Bir hanımefendiden, dedi. Bu mesajı gizlice kelimesi kelime söylememi istedi. Ve şöyleydi. Durdu. Bir an düşündü. Evet, böyleydi, aslan hırlıyor. Kafana dikkat et. Öyle mi? Diye sordu Robin. Ve içi titredi. Çünkü çok iyi biliyordu ki bu mesajı kraliçe göndermişti. Kralın öfkesini haber veriyordu. Sana bugünün en büyük hizmetini yaptın, dedi Robin. Teşekkür ederim, iyi adam. Sonra 3 yeomanını bir araya çağırdı ve fısıldadı, hemen kaçmaları gerekiyordu. Londra şehri artık pek sağlıklı bir yer değildi onlar için. Daha fazla oyalanmadan, kalabalığın arasından sıyrıldılar. Çıktılar. Ve durmadan, Londra'dan kuzeye doğru yola çıktılar.